Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Şöyle hemen uyarımızı yapalım. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir, kendi analizlerimizdir. Daha önce altın ve gümüşten bahsetmiştik ve buradaki ABD 10 yıllık tahvillerin getirisinden bahsetmiştik. Tahviller aşağı inmediği sürece baskı devam ediyordu. Ve en sonunda tahviller bakın yükseliş trendini kırdığını görüyoruz. Bu da çok güzel bir gelişme oldu. Çünkü altın ve gümüş hemen yukarı doğru döndü ve baskı bitti. Çünkü ABD'nin baskısı bankaları patlattı. E, Baskı bir tarafında patladı ABD'nin. Bununla birlikte altın ne oldu? Bakın yukarı doğru hareketini hızlı bir şekilde geldi. Bakın gümüş de hareketi hızlı bir şekilde yukarı doğru geldi. Güzel oldu. Altın ve gümüş tutanlar için tabii ki tahvil tutanlar için kötü bir gelişme. Şimdi tahvilde bizim işimiz yok. Sadece buradan baskının ne kadar sürüp süremeyeceğini tahmin etmeye çalışıyoruz. Şöyle dikkat ederseniz burada bir ters fincan kulp bakın şöyle bir görünüm var. Yine hala aslında bu tahviller güçlü diyebiliriz. Çünkü haftalıkta baktığımızda hala bulutun üzerinde olduğunu görüyoruz. Ama şuradaki ikinci ünsenin altına inmesi güzel. Bir dahaki hedefi şu işaretlediğimiz tepe de olabilir. Şuradaki bulutun e, desteğinden de dönebilir. Bunu takip edeceğiz. Ama buradaki dönüşler de yine ne olacak? Satış fırsatı olacak tahvil tutanlar için. Çünkü burada artık bir kırılım gelmiş olacak. Veya burada yataya da bağlayabilir. Eğer şu bölgeyi de kırarsa altın ve gümüşte ciddi miktarda şuraya kadar düşüş gördüğümüzde altın ve gümüşte ciddi miktarda bir rally geleceğini söyleyebiliriz. Zaten oradaki pozitiflik devam ediyor. Onlar yükselmeye devam edecek. Bu şekilde arkadaşlar. Şurası aslında bir savunma bölgesi. Bakın şurası hiç bırakılmıyor. Ne zaman bunun altına gelse, bu günlükte açalım. Gelse bir alıcıyla karşılaşıyor ama burası tabii ki çok fazla zedelendi yani artık burası bu hafta mesela tutulacağını tutulmayacağını göreceğiz kesin bir şekilde artık. Burası bakın bir aşağı bir yukarı bir aşağı burada almaya tutmaya çalışıyorlar ama o baskı çünkü bankaları da patlattığı için buradan artık tutulacağını da düşünmüyoruz. Mesela bir destek ne kadar çok aşınırsa kırılması da artık ihtimali artıyor. Burada da bu destek çok fazla aşındı yani. Bakın kaç kez denendi. Bu hafta aşağı doğru inerse altın ve gümüşte yukarı doğru yön devam edecek. Şimdi altın ve gümüşe gelelim. Evet, bakın buradan high tepesinden desteği aldı ve hızlı bir şekilde altının yükseldiğini görüyoruz. Yine böyle günlükte baktığımızda yakın zamanlardan şöyle bir omuz, burası baş oldu. Eğer yataydan bir omuz olmayacaksa yani burada mesela zamana bağlı dedik ya değişiyor dedik. Şöyle haftalıkta açalım. Şöyle getirelim grafiği. Evet yatayda eğer bu omuz baş burası da bir omuz olmayacaksa bu omuz yukarıda olabilecek arkadaşlar. Yani şöyle de olabilir. İlla simetrik illa yani her şey öyle devam etmiyor. Şöyle yukarı doğru hareketler de gelebilir. Bu şekilde yön yukarı doğru gidebilir. Çünkü gayet pozitif yön devam. Eğer hedef verecek olursak yani hedef hesaplamak istersek şöyle bir buradan bir çanak hareketinin gideceği hedefi hesaplayabiliriz. Burası da burası 2518 ortalama bir civar da bir kar getirisi olacak. Yani şuradan şöyle %25'lik bir uzun vadede gidiş görmemiz ihtimal dahilinde. Yine şöyle bakalım. Bakın burası ciddi bir satıcılı bölge demiştim. Burada güçlü bir satıcı var demiştim. Zaten geldiğinde hemen satış yedi. Ama tahviller çok fena bir şekilde indiği için ve Amerika'da gerçekten banka krizi çok etkilediği için orayı altına yoğun talep oldu ve hızlı bir şekilde geçildi. Yani buradaki satıcılar e, tekrar alma dönüştü. Hızlı bir şekilde geçildi. Zaten buradaki alımdan da görüyorsunuz. Nasıl hemen toplandığını. Altına yoğun bir şekilde ne var? Talep var. Ve talep oldukça da yukarı doğru gitmeye devam edecek. Artık buranın işlevi kalmadı bizim için. Bitti. Yeni hedefler bakın bu bölgeyi çizmiştik. Buradan nokta atışı bir şekilde daha önceki videolarımızda gördüğünüz orada da işaretlemiştik. Burada nokta atışı bir şekilde satış yemiş ve tekrar gelmiş. Alıcıyla karşılaşıyor. Hemen bir alıcıyla. Bakın bu zaten buradaki bölge
satıcılar eridiği için burası alıcıyı da doldu. İlk buradan da dönüşte hemen bu bölge tekrar alıcıyla karşılaşmış. Artık burası da silinebilir. Çünkü bir kez zedelendi. Burası geçilebilir, yani bu hafta geçilebilir. Çünkü buradaki savunma bölgesi, buradaki destek bölgesi bu hafta aşağı indiğinde altında ne olacak? Artık o direnci aşmış olacak ve daha yukarıdaki dirençlere gelecek. Buradaki dirençlerde göreceğiz. Bakalım geçilecek mi, geçilmeyecek mi? Büyük ihtimal burası da geçecek ve burada güzel bir trend hareketi oluşacak. Eğer takip etmek isterseniz şuradan bir trend çizgisi çizebilirsiniz. Birinci temas burası da. İkinci kez çalıştığı yer. Şöyle ne olur? Şöyle gelsin. 3, 4, 5 böyle bu şekilde. Bu yoluna devam etsin diye düşünürüz. Bir de gümüşe bakalım. Gümüşte daha sert bir iniş gerçekleşmişti ve buradan çok aşağılara sarkmıştı. Korkutucu bir şekilde. Dedik ki acaba tekrar bu destek noktasında ikili dip mi yapacak? Ama ABD'nin baskısıyla beraber, bitişiyle beraber orada da hızlı bir şekilde toparlandığını görüyoruz. Tabi altından daha hızlı değil. Altın biraz daha hızlı oldu. Çünkü altın gümüş oranı bakın şurada. Biraz sonra bundan da bahsedeceğiz. Buradaki oran biraz farklıydı. O yüzden daha geriden geliyor şu an gümüş. Ama hızlanacak ve altından daha hızlı bir şekilde hareket edeceğini söyleyebiliriz. Hedeflerimiz neler? Hedeflerimiz bakın gümüşteki hedefler büyük hedefler ve yüksek kazanç getirebilecek hedefler, potansiyel yüksek. 23 dolardan hedefler 29. Şurada bir yer var 25 dolar. Uzun vadeciler için 39 ideal, 35, 39 ve 49 gibi hedefler ideal hedefler olacak. Buradaki de artık şöyle bir düşüş trendinin kırılmasını bekliyoruz. Burası bir kırıldığında ve hızlanacağını düşünüyoruz artık buranın kırıldığında. Daha hızlı hedeflerine gideceğini düşünüyoruz gümüşte. Gümüşteki beklentimiz yüksek ve yön pozitif. Neden pozitif? Şimdi bir de indikatörle inceleyeceğiz. Ama önce bir altın gümüş oranına bir bakalım. Evet, altın gümüş oranında haftalıkta baktığınızda şuradan yukarı doğru bir gidiş vardı ve buradaki yükseliş red ile karşılaştı ve satışını yedi ve bu satış yediğinden sonra bakın buradan sonra bu noktadan sonra gümüş daha hızlı artık gidebilir diyebiliriz. Çünkü burada artık böyle çok güçlü bir destek olacağını düşünmüyorum buralarda. Direkt şu bölgeye doğru bir hareket gelebilir ve bu da altın yükselirken gümüş ondan daha fazla yükselecek anlamına geliyor. Daha sonra alt desteğe de gelebilir. Buralara kadar da gelebilir. Çünkü gümüşün gideceği yol gerçekten şöyle bir hesaplayalım. Eğer burası kırıldığında %16, 44, 62 ve %98 yani %100 ortalama bir hedefe neredeyse yetişebilecek bir kapasite barındırıyor. Şimdi bir de indikatöre bakalım. Büyük zaman diliminde şöyle Ichimoku indikatörünü açtığımızda bakın pozitif olduğunu, bulutun üzerinde hareket ettiğini görüyoruz. Bu da çok güzel. Gümüş şöyle yine bakın birinci kez çıktı red yedi, ikinci kez tekrar bulutun üzerine çıkıyor haftalıkta. Yani orta vadede, uzun vadede zaten pozitif aylıkta. Orta vadede de pozitife dönüyor. Şöyle günlüğe baktığımızda günlükte de artık bu hafta pozitifte 2 gün kapatmış olduğunu görüyoruz. Biraz da burada devam ederse şu bölgede geçildiğinde çok güzel kazançlar getirir. Şimdi bir de altına bakalım. Aylıkta pozitif devam ediyor. Bakın tam desteği nereden almış? Şöyle bulut desteğinden almış aylıkta. Ichimoku indikatörünün çok güzel çalıştığını görüyoruz beraber. Yine burada birinci kez aşmaya çalıştı, red yedi, ikinci kez red, üçüncü kez tekrar haftalıkta biz bulutun üzerine çıktığını görüyoruz altının. Bu da yine pozitif, çok güzel. Hatta şuradaki bakın çıkış, yükseliş, marbozu. Bunu önceki videolarda anlatmıştım. Böyle bir haftalık kapanışla burada gerçekleştirmiş olması çok güçlü bir alıcının geldiğini gösteriyor bize. Günlükte bakıyoruz. Günlükte de pozitif. Evet, yön yukarı doğru hareket etmeye devam ediyor. Dediğim gibi artık şu destekte bekleyebilirsiniz. Veya uzun vade tutuyorsanız nereden alırsan al uzun vadede birkaç yıl sonu veya birkaç yıl artık ne kadar süreceğini, hani ne kadar hızlı gideceğini bilemeyeceğimiz için
piyasaları ama yukarıda hedeflerin var olduğunu söyleyebiliriz. Pozitiflik devam ediyor. Evet arkadaşlar, altın ve gümüşte hedefler bu. TL olarak bir de inceleyelim. Mesela gram şöyle. Gram gümüş alanlar şöyle, hedefimiz vardı bizim, 18 hedefimiz vardı. TL olarak baktığımızda şuradaki bayrak ne olacaktı? Şöyle bakın, şu üçgen bayrak tarzı bir görünüm vardı. Ve burası yukarı doğru yükselmişti. Tekrar retest gibi oldu yani burası. Artık şunu kaldırabiliriz. Bunun değeri kalmadı. Biz bu bölgeyi belirlemiştik. Alamayanlar için bu bölgeyi bekleyin demiştik. Bunun altına sarkıp tekrar üstüne çıktı. Önceki videomda belirttiğim bölgeydi burası. Hemen tekrar üzerine çıktı. Yani çok fazla beklemedi. Sadece birkaç gün sonra kâra geçmiş oldular. Artık bu taradı bölgenin de aşılacağını düşünüyorum. Yani çok fazla burada zaten TL olarak satıcı bulunacağını sanmıyorum. İlk hedef buradan alanlar için. Mesela şu taralı bölgeden alanlar ne yapacak? %44'lük kar getirisi olacak onlar için. Çok güzel. Bu bölgeden alanlar da ortalama 18 hedefimiz var. Yakın zamanda 24 ne yapacak? %24'lük bir kar getirisi barındırıyor. İhtimali barındırıyor. Daha yüksek karlar da var arkadaşlar. Bizim beklediğimiz daha yüksek zamanlarda, bak uzun zamanda 28 ve 39 civarında da hedeflerimiz var. Tabi orası gelir mi gelmez mi? Zaman gösterecek. Buraya bir kalp koyduk. Gönlümüz 39'dan yana. Burada da bir işaret bıraktık şöyle. Hedefimiz 28. İlk yakın hedefimiz ise 18. Tabi uzun vade, kısa vade artık tutanlar kendi hedeflerini kendilerine göre değerlendirecekler. Bunları konuşmak şu an erken. İlk hedefimiz 18. 18'i nokta atışı vuracağımızı düşünüyorum. Hem de çok fazla beklemeden. Çünkü ABD tahvil artık şu bölge kırılmak üzere ve yıl sonuna falan, belki yıl sonuna kalmayabilir. Bu yaz içerisinde de güzel karlar edeceğini düşünüyorum. Artık baskının da burada sonlanabilme ihtimali yüksek oluyor. FED faiz artırımlarına da artık güçlü bir şekilde devam edecek görünümü vermediği için altın ve gümüş yoluna devam. Pozitiflik devam arkadaşlar. Sağlıcakla kalmanızı dilerim.